Bu nedir? Bu Rus istihbarat servisleri açısından bir başarısızlık. Putin'in zaten karakteri belli. Patron benim mesajı da var. Buradaki mesele Rusya'nın mümkün olduğunca yıpratılması, Putin'in iktidarının mümkün olduğunca yıpratılması. Çok ciddi derecede Avrupa Birliği ülkesi üyelerin kışı zor geçireceği bir realite. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Hocam merhaba. Merhaba Nazif. Hocam son günlerde Rusya-Ukrayna savaşına dair çok sayıda farklı görüntü ve konu gündeme gelmeye devam ediyor. En son Ukrayna Özel Kuvvetleri HIMARS roketlerini izleyen, gözlemleyen bir Rus casusu yakaladı. Bunu istihbari açıdan bir değerlendirebilirseniz çok sevinirim. Tabii şimdi sahada sıcak çatışma ortamı devam ederken bir yandan da istihbari alanda da iki ülkenin istihbarat servisi arasında da bir rekabet, yani bir gerginlik ve birbirlerinin faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışmalar var. Senin bu söylediğin olay da bunun tipik örneklerinden bir tanesi. O füze sistemleri Rusya aleyhine kullanılırken bunların yerlerini tespit edip imha etmek de Rus tarafının istediği bir şey. Bu sistemleri tespit etmeye yönelik, koordinatlarını tespit etmeye yönelik bir faaliyet icra eden bir Rus istihbaratı mensubu da Ukrayna istihbarat servisleri mensupları tarafından yakalanmış. Çatışma ortamında gayet olağan şeyler. Çünkü istihbarat çatışmanın, yani taktik seviyede sağlanacak istihbarat, taktik istihbarat çatışma alanındaki askeri unsurların belli avantajları ve kazanımları elde etmesi noktasında büyük önem arz ediyor. Yani düşmanınız nerede, nasıl bir saldırı yapacak, sizin pozisyonunuz nedir, karşı tarafın zafiyetleri nedir? Bunları tespit etmek, önceden öğrenmek size askeri açıdan da çatışma ortamında çok ciddi taktik avantaj sağlayacaktır. Buna da zaten taktik istihbaratı denir. Hocam Ukrayna-Rusya savaşında 6 ay geride kaldı. Savaşın başlangıç boyutunu vesaire hepsini hatırlıyoruz ama artık bir istihbarat savaşına dönüştüğünü söyleyebiliriz sanırım. Burada bir başarısızlık ya da başarı dendiğinde neyden bahsedebiliriz? Yani şöyle bakın, yani savaş 6 ay herhalde bu gidişte daha da fazla sürecek gibi. Savaşın genel bir başlangıcından, bir seyrinden bahsedersek, şimdi Rusya tarafından Ukrayna kolay yutulabilir bir lokma gibi gözüküyordu birçok insan tarafından, uzman tarafından. Yani Kiev'in alınması bir an önce ve Zelenski hükümetinin iktidardan düşürmesine yönelik bir plan vardı. Bu plan işlemedi. Ve şu anda mevcut gelinen noktada Rus tarafı açısından askeri strateji, Donbas bölgesini ele geçirmesi, Ukrayna'nın Karadeniz'in çıkışının engellenmesi. Yani Ukrayna'nın böyle çıkışını boğulan bir ülke ve boğulan bir ülke pozisyonuna düşürmek, Rusya'ya bağımlı hale getirmek. Rusya tarafı bunları, işte Ukrayna'nın direncini öngöremedi. Kendi direncini, kendi kapasitesini daha fazla gördü. Ayrıca Batı servislerinin Ukrayna tarafına bu kadar yardım edebileceğini ya da Batılı ülkelerin konsolide bir şekilde Ukrayna'nın yanında bu kadar net bir şekilde yer alacağını önceden analiz edemedi. Bu nedir? Bu Rus istihbarat servisleri açısından bir başarısızlıktır başlangıçta. Yani bunlarla ilgili hazırlanan raporlar, Putin'e sunulan analizlerde bir hata olduğu çok açık ve net. Hocam Putin'in Rus istihbarat başkanını azarladığı bir görüntü hatırlıyoruz. Narishkin'i, SVR dış istihbaratın direktörü. Narishkin'i azarlaması nasıl bir mesajdır hocam? Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Çok net, yani şimdi kamuoyunda, canlı yayında, televizyonların önünde Narishkin'i böyle refüze etmek, azarlamak çok bir aslında onun nezdinde Rus Dış İstihbarat Servisi SVR'ye ben senin, yani SVR İstihbarat Servisi'nde ben sizin performansınızdan memnun değilim. Ve güç bende gösterisi. Bir başarısızlık söz konusu yani. Bunu itham etti yani. Yani orada yani şimdi bu uyarı mahiyeti ya da kamçılama, iki mod, yani daha iyi çalışmanız lazım ama aynı zamanda da uyarı mahiyeti de var. Aynı zamanda da yani Putin'in zaten karakteri belli. Patron benim mesajı da var. Gerçekten sinirlenmiş de olabilir bu arada Putin'i tanıyoruz. Bence gerçekten de sinirleniyor. Yani orada böyle hatırla o görüntüleri. Evet, evet. İkileme düştüğü zaman emin böyle hani sıkıştırıyor istediği cevabı alana kadar. O da zaten istediği cevabı veriyor ki bir an önce bu şey bitsin diye. Hocam birçok farklı kaynakta Rus dış istihbaratının Putin'e çok pembe bir tablo çizdiğinden bahsediliyor. Yani biz bu savaşa gireceğiz, kolay alacağız, kazanacağız, çıkacağız dendiği söyleniyor. Ama olmadı. Bu gerçekleşmedi maalesef. Olmadı. Bu hatalı bir analiz olduğunun göstergesi, bu birincisi. Bu Ukrayna tarafının elbette ki direncini küçümsemem, ancak bu kesinlikle,
Ama arka tarafta ciddi bir batılı istihbarat servisi, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ve sonra İngiltere'nin istihbaratının hem istihbari açıdan hem askeri lojistik yardım açısından her açıdan Ukrayna tarafına ve Ukrayna istihbarat servislerine ve Ukrayna ordusunun unsurlarına yardım ettiği ve desteklediği bir realite. Şimdi Batı desteğinden net bir şekilde eminiz aslında bu noktada. Ancak Batı desteğine geçmeden hocam Rusya istihbaratıyla Ukrayna istihbaratını tekil olarak karşılaştırırsak ciddi bir fark olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Şimdi bir kere Rus istihbarat servisleri üçlü bir yapıdan oluşuyor. FSB iç istihbarat, SVR dış istihbarat, GRU asker istihbarat. KGB ekolünün bir devamı olarak iç ve dış istihbarat Soğuk Savaş sonrası dönemde FSB ve SVR kurdu. GRU Soğuk Savaş döneminde de vardı. Üçlü bir yapıya sahip. Yani Rus istihbarat servisleri dünyanın en güçlü istihbarat servisleri ve en güçlü istihbarat ekollerinden bir tanesi. Ama Ukrayna'da Sovyetlerin, yani Sovyetler Birliği'nin eski üyesi olduğunu düşünürsen... O ekole ait bir şey. O ekole ait ama elbette ki Rus istihbarat servisleriyle Ukrayna istihbaratını mukayese dahi edemezsin. Ama burada Ukrayna'nın pozisyonunu birazcık ön plana yani güçlendiren Batı'dan aldığı destek. Şimdi tam o da destek. O destek o açığı kapatmasına gene yaramaz. Gene bir Rus istihbarat seviyesine ulaşman mümkün değil. Ama bunun da belli bir kapasite arttırımına neden olduğu da bir realite. Şimdi CIA ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin istihbarat servisi Ukrayna'da bir fiil Ukrayna lehine çalışmalar yürütüyor. Nasıldır bu çalışmanın ekseni hocam? Yani bence burada mesela anlık istihbarat paylaşımı, görüntü istihbaratının paylaşımı, Rus o askeri unsurlarının pozisyonlarına, konumlarına dair paylaşımlar, zafiyet tespit edildiği zaman mesela Karadeniz'deki amiral gemisi battı Rusların. Evet. Bence bunların planlamaları, bu işlerin falan ben çok ciddi derecede Batı istihbarat servisleri desteğiyle icra edildiğini düşünüyorum. Yani zaten buradaki amaç şu. Yani zaten savaşı nihayetinde Rus tarafının kazanması olası da, yani bu olacak da öyle diyelim. Yani bir yere kadar ama buradaki mesele Rusya'nın mümkün olduğunca yıpratılması, Putin'in iktidarının mümkün olduğunca yıpratılması. Yani yıpratılmış bir Putin ve yıpratılmış ve hırpalanmış bir Rusya'yla gelecek döneme devam etmek. Dolayısıyla Ukrayna Savaşı'nın desteklenmesi, savaşın geniş zamana yayılması, işte bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin arzu ettiği bir şey. Ama bunun bu savaşın uzamasının negatif yönlerini kim en çok çekiyor? İşte doğalgaza bu kadar bağımlı olan Avrupa Birliği üyeleri başta Almanya olmak üzere, yani enerji fiyatlarındaki artış, buğday stoklarının sisteme dahil olması noktasındaki işte handikaplar, Türkiye bu konuda aracı olmaya çalışılıyor. Bunlar da dünya ekonomisini doğrudan etkiliyor. Türkiye'yi de etkiliyor. Kesinlikle. Yani asıl Putin'in, Rusya'nın kazanımları kışın başlayacak gibi duruyor diyebilir miyiz? Yani benim okuduğum analizlerde Rus tarafının 2 yıl kendisini bu doğalgaz herhangi bir sorun yaşamadan. Yani tabii ki elbette ki sorun yaşayacak ama büyük bir sorun yaşamadan. Yani bir Almanya gibi bir Avrupa Birliği kadar etkilenmeyecek neticede. Çok ciddi derecede Avrupa Birliği ülkesi üyelerin kışı zor geçireceği bir realite. Kesinlikle öyle. Hocam şimdi farklı bir noktaya temas edelim istiyorum. Siz Ukrayna-Rusya Savaşı başladığı andan itibaren görüşmelerimizde hep bana bu bir sosyal medya savaşı oldu demiştiniz. Evet. İstihbarat toplama teknikleri açısından sosyal medya nasıl bir rol üstleniyor burada? Yani şimdi sosyal medyada askeri unsurların paylaştıkları görüntüleri analiz eden yapay zeka algoritmaları var. Yani askeri unsurlar bir çatışma bölgesinden fotoğraf paylaşıyorlar. Silah sistemleri arkada gözüküyor. O bölgenin coğrafi şartları, arkadaki toprak yapısı vesaireden bunları algılayan, bunları analiz eden yapay zeka programları var. Bunların çeşitli kaynaklardan bu şekilde gelen görüntüleri toplayıp, görüntü istihbaratı denir. Bunların analiz edilmesiyle çok ciddi derecede örneğin hasımla ilgili olarak onun askeri konumu, pozisyonu, silah unsurları, mevcut durumlarıyla ilgili çok ciddi derecede istihbarat elde ediyorsun. Bu bir boyut. Sosyal medyanın diğer boyutu da propaganda boyutu. Bu da savaşın, yani klasik çatışmanın bir başka boyutu. Yani sosyal medya bilgilerin hızlı, ucuz, esnek, çok çabuk, değil mi? Kontrol, yani kıtalar arası ve hiçbir maliyet olmadan paylaşıldığı bir alan. Bu alanda da çok ciddi derecede bir dezenformasyon faaliyeti icra ediliyor her iki taraf açısından. Ama burada avantajlı taraf Ukrayna. Çünkü Batı bu sosyal medya şirketleri genelde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Bunlar Rus propagandasını sansürlerken Ukrayna propagandasını ön plana çıkarıyorlar. Yani savaş gerçekten bir sosyal medya savaşı. Ya da bazı kaynaklar diyor TikTok savaşı haline de gelmiş vaziyette ama burada avantajlı taraf Batı desteği kapsamında Ukrayna
diyebiliriz. Zelenski de bu propaganda aygıtını çok yoğun kullanıyor. Onu da iyi söyledin. Zelenski de artık sen ne düşünüyorsun Zelenski'nin bu sosyal medya Hocam Cannes'da paylaşımı? görüyoruz onu, moda dergilerinde görüyoruz. Her yerde Zelenski görmeye başladık. Artık rahatsız edici Biraz değil mi? böyle İrite etmiyor mu? İrite etmek mi emin değilim ama biraz böyle maksadından şaştı gibi hissediyorum. Değil mi? Yani her Cannes Film Festivali'ne katıl, bilmem her yere katıl, bütün uluslararası toplantılara katıl. Oscar'a mesaj gönderdi. Eşiyle magazin dergilerine pozlar ver. Yani orada insanlar ölüyor, mülteci konumuna düşmüş. Normal besin tedarik zinciri bozulmuş. Çocuklar okula gidemiyorlar. Bir savaş söz konusu. Bir yandan da böyle bir sosyal medyayı abartılı ve aşırı derecede kullanan ama objektif bakan insanlar. Ben mesela objektif baktığımı düşünüyorum. Rahatsız ediyor. Gıcık ediyor. Öyle diyelim. Ya bilmiyorum, bence çoğu insan böyle düşünüyordur. Bence de hocam, yani en azından böyle düşünen insanlar olduğunu biliyorum. Hocam şunu da sormak istiyorum bu arada. Bir istihbarat teşkilatı ülkesi bir savaşa girdiğinde ya da ülkesinde bir savaş çıktığında ilk olarak nasıl refleks gösterir? Süreç nasıl işler onlar için? Yani savaş bir anda gelmez. Aslında Rusya bir anda başladı hocam. Putin bir Ama gece açıklama öncesinde yaptı. yani yaklaşık Gerginlik 3-4 vardı sadece. Yani ama Rusya ne zaman girecek, ne zaman çıkacak diye sürekli sosyal medyada paylaşımlar vardı. İzleniyordu Rus askeri unsurların hareketliliği. Birincisi bu hareketliliğin izlenmesi, saldırının ne zaman yapılacağına dair istihbarat toplanmaya çalışılması. Birincisi aşama bu. Nasıl yapılacak, harekat nereden yapılacak, nasıl kuvvetler kullanılacak, nasıl bir savaş stratejisi izlenecek? Bunları karşı taraftan öğrenmeniz lazım ve bunu karar vericilere, işte ordunuzun yönetimine, siyasi karar vericiye zamanında doğru, eksiksiz bir şekilde önüne rapor olarak koymanız lazım. Bu oldu, savaş çıktı, savaş devam ederken de taktik seviyede operasyonel faaliyetin nasıl icra edildiğine dair anlık cari istihbaratla toplamanız lazım. Karşı tarafın askeri unsurlarıyla ilgili olarak, lojistik durumuyla ilgili olarak, ekonomisiyle ilgili olarak, toplumsal yapısıyla ilgili olarak, moral yapısıyla ilgili olarak, yabancı ülkelerin o istihbarat servisine destekleriyle ilgili olarak, mesela Ukrayna tarafına silah yardımları var. Bunların mahiyetiyle olarak, geliş gidiş güzergahlarıyla ilgili olarak, bunlarla ilgili doğru zamanında eksiksiz istihbarat toplamanız lazım. Bunu iki şekilde yaparsınız. Teknik yöntemlerle yaparsınız. İşte SIGINT, yani sinyal istihbarat, elektronik istihbarat ve diğer yöntemler saydım. Bir de insan unsurlarıyla, HUMINT'le yaparsınız. Yani karşı taraftan size çalışır bir unsurun olması lazım. Bu da bir boyut. Bir ayrıca da savaş esirlerinin sorgusu. Bunlar da savaş esnasında cari istihbaratın sağlanması noktasında büyük avantajlar elde ettirir. Yani savaş esirlerinin sorgulanması ya da mesela çatışma ortamındaki sivil şahısların gözlemlerinden bir takım analizlerin çıkartılması da cari istihbaratın elde edilmesi noktasında önemli avantajlar sağlar. Peki burada hocam şunu söyleyebilir miyiz net olarak? Bir ülke, herhangi bir ülkeyle savaşa girmek istediğinde önce istihbarat servisleri bilgi toplar ya da oraya gider diyebilir miyiz? Bir hazırlık süreci gerekir yani. Yoğun mu olur? Tabii ki istihbarat servisi yani aynen öyle. Yani bu karar alma mekanizmasında kullanılacak olan bilgiyi temin etmesi gereken organizasyon istihbarat servisidir. Eski bir istihbarat meslek memuruna sormak açısından da önemli benim açımdan hocam. Evet. Bir memur için yoğun günler midir bunlar? Tabii eminim ben en iyi Türkiye Allah korusun hiçbir çatışma yani bir savaş ortamı yaşamadık. Ben meslek hayatımda yani Türkiye Cumhuriyeti yaşamadı. İnşallah da yaşamaz. İnşallah. Hani örgütle süren mücadele ayrı mesele. O tabii savaş değil o. O terörle mücadele. Yani ben bunun aksini söylemek mümkün değil. Yani şimdi karar vericiye hem siyasi karar verici hem askeri unsurlarınızın yöneticilerine, komutanlarına doğru bilgiyi zamanında sunacaksınız ki onlar da en iyi taktiği ve stratejiyi belirlesinler. Hocam az önce bahsettiğiniz Ukrayna'ya gönderilen silahlar meselesi var. Bu silahlar ne açıdan tehlikeli? Başkanın eline geçmesi ihtimali nasıl bir sonuç olur? Evet bak bu çok tehlikeli bir durum. Şimdi bu savaş ortamında bu silahların kötü niyetli insanların, grupların hatta terör örgütlerinin eline geçmesi oldukça olası. Biz bunu Afganistan Savaşı sırasında yaşadık. Sovyet Rusya ile mücadele noktasında CIA mücahit unsurlara çok ciddi derecede özellikle omuzdan atılan Stinger füzeleri vermişti ki bunlar savaş sırasında Sovyet Rusya'ya çok büyük zararlar verdi. Şimdi bu sonra oradaki unsurların radikalleşme eğilimi ortaya çıkınca bu füzelerin sivil uçaklara yönelik kullanılma ihtimali ortaya çıkınca bu silahları tekrar para vererek toplamak zorunda kaldı CIA, ABD istihbarat örgütü. Bu silahlarda işte bu füze sistemleri, omuzdan atılan füze sistemleri, anti-tank sistemleri de çatışma ortamında istenmeyen kişilerin eline geçip bunların batılı ülkelerde, batılı başkentlerde
terör eylemlerinde kullanılmayacağının hiçbir garantisi yok. Ben şunu bile söylerim, abartılı bir yaklaşım olmaz. Mesela Heathrow Havalimanı'ndan uçan uçaklara yönelik 10 tane omuzdan atılan füzeyle bu çatışma bölgesinden elde edilmiş ya da aynı şey New York için geçerli düşürüldüğünü düşünsene. Bak bu akıl dışı bir olasılık değil. O zaman işte bir mini bir 11 Eylül felaketi dünya yaşar. Olaya böyle bakalım. Bu kontrolsüz silah yardımı ciddi sorunlara yol açması olası bir durumdur. Hocam son olarak bir tahmininizi, bir analizinizi almak isterim. Ukrayna-Rusya savaşı sizce nasıl nihayet erecek? Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Savaş uzayacaktır diye düşünüyorum. Tabii bu savaşın bitmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikası da bu. Savaşın uzaması Türkiye'nin aleyhine bir şey ve tarafsızlık politikası izliyor Türkiye. Doğru, aktif ve güvenilir aktör herkes tarafından ve dünya tarafı genelinde de böyle kabul ediliyor. Ben savaşın daha uzayacağı kanaatindeyim. Yani savaşın uzamasını isteyen güçler var. Öyle diyelim. Hocam teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok Nazif, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Tabii şimdi sahada sıcak çatışma ortamı devam ederken bir yandan da istihbari alanda da iki ülkenin istihbarat servisi arasında da bir rekabet, yani bir gerginlik ve birbirlerinin faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışmalar var.